Çocukluğumuzun vazgeçilmez çizgi dizisi, sabahın en erken saatlerinde bizleri televizyon başına getiren o tatlı yaratıkların hikayesi başlıyor. Çok iyiydiler. Şirinler, Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından 1958 yılında yaratılmış, küçük, mavi ve barışçıl yaratıklardan oluşan bir topluluktur. Şirinler, doğayla uyum içinde yaşayan, birbirlerine saygı gösteren, işbirliği ve dayanışmayı önemseyen bir topluluğun temsilidir. Her biri belirli bir özelliği veya rolüyle ön plana çıkar ve isimleri bu özelliklerini yansıtır. Örneğin Usta Şirin sürekli icatlar yapar. Gözlüklü Şirin bilge ve bilgili görünmeye çalışır. Şirine, köydeki tek kadın Şirindir ve topluluk içindeki farklı bir figürü temsil eder. Şirinler ormanın derinliklerinde, mantar evlerden oluşan huzurlu bir köyde yaşarlar. Toplumları barışçıldır, savaşçı değillerdir ve zorluklarla karşılaştıklarında bile birbirlerine destek olarak sorunları çözerler. Liderleri olan Şirin Baba, bilgeliği ve liderlik özellikleriyle diğer Şirinlere rehberlik eder. Şirin Baba bir büyücü olarak birçok sorunu büyü ve bilgi yoluyla çözer, ancak liderliği daha çok babacan bir figür olarak toplumu yönlendirme üzerinedir. Onun liderliği despotik değil, yol gösterici ve şefkatlidir. Şirinlerin köyü, toplumları gibi doğal ve düzenli bir yapıya sahiptir. Onlar için doğa, yaşamlarının bir parçasıdır ve çevreye saygı gösterirler. Şirinler birbirlerine yardım eder, topluluk içindeki görevlerini yerine getirir ve sorunları hep birlikte çözerler. Bu yönleriyle Şirinler bir bakıma komünal bir toplumu simgeler. Her birey topluma katkıda bulunur ve bu katkı topluluğun genel refahı için gereklidir. Şirinlerin bu paylaşımcı ve yardımlaşmacı yapısı, bazen sosyalist bir düzenin veya daha geniş anlamda kolektif yaşamın bir metaforu olarak yorumlanmıştır. Gelelim Gargamel'e. Gargamel, Şirinlerin baş düşmanı olan kötü bir büyücü karakteridir. Şirinlerin barışçıl dünyasının tam zıttını temsil eder. Karanlık, mutsuz, açgözlü ve intikam dolu bir kişilik sergiler. Amacı, Şirinleri yakalamak ve onları çeşitli şekillerde kullanmaktır. Çoğunlukla onların sihirli güçlerinden yararlanarak altın yapmayı planlar. Bu açıdan bakıldığında Gargamel'in karakteri maddi zenginlik ve güç arayışını sembolize eder. Gargamel'in yalnız ve izole bir hayatı vardır. Yaşadığı yer Şirinlerin köyüne kıyasla karanlık ve düzensiz bir ortamdır. Bu onun karakteriyle uyumludur. Şirinlerin mutlu, düzenli ve barış dolu dünyasına karşılık, Gargamel'in dünyası karamsar, düzensiz ve huzursuzdur. Şirinlerin mutluluğu ve uyumu, Gargamel'in kıskançlık ve nefret duymasına yol açar. Onların birbirine bağlı, işbirlikçi yaşam tarzı, Gargamel'in bireyci ve açgözlü karakterine tamamen terstir. Gargamel'in yanında sadık kedisi Azman bulunur. Azman, Şirinleri yakalamak konusunda Gargamel'e yardım eder ve Gargamel'in hırslı planlarına ortak olur. Ancak Gargamel ne kadar plan yaparsa yapsın, çoğu zaman başarısız olur ve Şirinlerin akıllıca çözümleri veya Şirin Baba'nın büyüleri sayesinde mağlup olur. Gargamel'in bu sürekli başarısızlığı, onun nefreti ve öfkesini daha da artırır. Peki Gargamel neden Şirinlerden nefret ediyor? Gargamel'in Şirinlere duyduğu nefretin birkaç temel nedeni vardır ve bu nedenler hem kişisel hem de maddi çıkarlarla ilgilidir. Altın yapma hırsı, Gargamel, Şirinlerin altına çevirme gücüne sahip olduklarına inanır. Bir büyücü olarak servet ve güç elde etme arzusuyla yanıp tutuşur. Bazı kaynaklara göre Gargamel bir büyü kitabında Şirinleri kullanarak altın yapabileceğine dair bir tarif keşfeder. Bu bilgi onun Şirinlere takıntılı hale gelmesine yol açar. Maddi zenginlik arayışı Gargamel'in en büyük motivasyonlarından biridir. Gargamel, Şirinlerin huzurlu ve mutlu yaşamlarına büyük bir kıskançlık duyar. Kendi hayatı zor ve mutsuz olduğu için Şirinlerin mutluluğuna ve birbirleriyle olan dayanışmalarına tahammül edemez. Şirinlerin birlikte barış içinde yaşamaları, Gargamel'in yalnız, mutsuz ve başarısız bir hayat sürmesiyle büyük bir zıtlık oluşturur. Bu zıtlık, Gargamel'in Şirinlere karşı duyduğu kişisel nefretin kaynağıdır. Sürekli yenilgi ve intikam arzusunda bir etkendir. Gargamel, her seferinde Şirinleri yakalamaya çalışsa da planları başarısız olur. Şirinler tarafından sürekli olarak mağlup edilmek,
onun intikam arzusunu körükler. Şirinleri her yakalama girişimi başarısızlıkla sonuçlandığında Gargamel'in öfkesi daha da artar ve bu durum onun şirinlere karşı daha da takıntılı hale gelmesine neden olur. Gargamel'in bu takıntılı doğası onu sürekli olarak yeni planlar yapmaya ve şirinleri yakalamaya çalışmaya iter. Gargamel yetenekli bir büyücü olmak istemesine rağmen çoğu zaman beceriksiz ve başarısızdır. Şirinleri yakalamakta sürekli başarısız olması onun kendi yetersizliklerini daha da belirgin hale getirir. Bu onun kendisine olan öfkesini artırır ve bu öfkeyi şirinlere yönlendirir. Yani Gargamel'in nefretinin bir kısmı da aslında kendi başarısızlıklarına duyduğu kızgınlıktan kaynaklanır. Peki Gargamel şirinleri nasıl keşfetti? Sonuçta bizlere hep iyi bir çocuk olursak onları görebileceğimiz söylenmişti. Gargamel'in şirinleri keşfetmesi hem çizgi romanlarda hem de çizgi filmde farklı şekillerde anlatılır. Ancak her iki versiyonda da Gargamel şirinlerin varlığını şans eseri öğrenir. Bu keşif onun hayatının merkezine oturur ve şirinleri yakalamak onun en büyük amacı haline gelir. Pierre Culliford'un orijinal çizgi romanlarında Gargamel, şirinleri ilk kez ormanda gezerken keşfeder. Bir gün büyü yapmak için malzeme ararken küçük mavi yaratıkları fark eder. Onların nadir ve büyülü varlıklar olduğunu anladığında hemen onları yakalayıp büyülerinde kullanmayı düşünür. Bu andan itibaren Gargamel, şirinlere karşı bir takıntı geliştirir ve onları yakalamak için her türlü planı yapar. Çizgi film versiyonunda ise Gargamel, sihirli kitaplarını karıştırırken şirinler hakkında bilgi sahibi olur. Bir büyü kitabında şirinlerin büyülü özelliklere sahip olduğunu ve onları kullanarak büyük güçler elde edebileceğini öğrenir. Özellikle onları altına çevirebileceğini keşfettiğinde şirinleri yakalamak onun tek amacı haline gelir. Bu bilgi onun şirinlere karşı sürekli bir düşmanlık beslemesine ve onları ele geçirme planlarına başlamasına neden olur. Her iki versiyonda da Gargamel'in şirinleri keşfi bir tesadüf sonucudur. Ancak onları keşfettikten sonra onların peşine düşmesi ve hayatını bu amaca adaması kaçınılmaz hale gelir. Hikayemizin sonuna gelecek olursak, şirinler doğaya ve birbirlerine uyumlu bir şekilde yaşayan, yardımlaşmayı ve dayanışmayı temel alan küçük bir topluluktur. Onlar doğayla uyumlu bir yaşam tarzını ve komünal bir toplum yapısını simgelerler. Gargamel ise şirinlerin tam zıttı olan bireyci, açgözlü ve intikam dolu bir büyücüdür. Şirinlerin mutluluğu ve uyumu onun kıskançlık ve nefret duymasına yol açar. Gargamel'in şirinleri keşfetmesi, onları sihirli amaçlar için kullanabileceğini öğrenmesiyle başlar, ancak zamanla bu bir takıntıya dönüşür ve şirinlere karşı sürekli bir nefret ve intikam arzusu geliştirir. Neyse ki bizler buna şahit olmadık ve birer yetişkin olduk. Sizler de kendi çocuklarınıza iyi bir çocuk olmasını ve belki de bir gün şirinleri görebileceğini söylemeyi unutmayın.